Merhaba dostlar. Bugün size yüzdeki çizgilerimize bakarak sağlık okumalarını nasıl yapabileceğimizi anlatacağım. Yani yüzden sağlık okumayı anlatacağım. Çok bir yerde rastlayamayacağınız çok özel bilgileri içinde barındıran bir video olacak inşallah. Söylediklerimin doğru anlaşılmasına ve bütünün hayrına şifa olmasına niyet ederek başlıyorum. Bugünkü anlatımım Ayurvedik yaklaşım tarzına göre bir bakış açısı olacak. Çizgilere bakarak sağlık okuma yöntemi olacak. Ayurvedi Hintlilerin alternatif tıp yöntemlerinden biridir. Onların çizgilere bakış açısına göre sağlık okumasını anlatacağım. Bugün öyle, başka diğer günlerde başka bakış açılarını anlatırım ama aşağı yukarı hepsi bir arkadaşlar. Bugün Ayurvedik yaklaşıma göre çizgilerdeki çizgilerin sağlıkla ilgili neleri işaret ettiğini anlatacağım. Aşağıdan yukarı doğru anlatayım ki atlamayayım. İlk gıdıyla başlayalım. Bazı kişilerde ikinci bir gıdı olur biliyorsunuz. İkinci bir gıdı tiroidle ilgili sorunları anlatır bize. Özellikle hipotiroidizmi anlatır. Mesela ikinci gıdısı olan kişiler tiroidlerine çok dikkat etsinler. Hekimlerine gittiklerinde mutlaka bir baktırmalarını öneririm. Aslında yüz okumada ikinci bir gıdı zenginlik işaretidir. Hani bugün olumsuzları söylüyorum ama tabii bunun olumlu yönleri de var. İkinci gıdısı olanlar tiroidlerine dikkat etsin. Sağlık okumalarında, yüzdeki sağlık okumalarında ilk bilgimiz bu. İkinci bilgimiz burada bir çizgi var arkadaşlar. Özellikle erkeklerde olur. Erkeklerde olmasının nedeni de daha çok prostatın işaretidir. Yani senin bünyende prostat oluşma olasılığı olabilirin işaretidir. Yüzdeki sağlık okumalarında bu. Tam burada hani olur ya, yüz okumada biz bu kişileri çok eğlenceli buluruz ama mesela. Tamam, prostata yatkınlık, hayati organlarda sıkıntının işareti olabilir ama eğlenceli tiplerdir. Tam gözüküyor, anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Burada bir hani oyuk olur bazılarında dostlar. Oradaki çizgi kederin işaretidir. Özellikle çocuklarda aileden tam sevgi alamamış, derin kederler içinde olan kişilerde orada böyle derin bir oyuk olur. Bunun için ne yapabiliriz? Ben özellikle ilk bu durumları öğrendiğimde kendim üzerinde şöyle çalışmalar yaptım. Anne ve babama bol bol mektuplar yazdım. Çünkü tüm rahatsızlıkların sevgiden kaynaklı olduğuna inanıyorum ben. Yani sevginin azlığı, sevgiyi alamamak ve bu da genelde ilk aileden başlıyor ya. Anne ve babanıza mektuplar yazın dostlar. İçinizden nasıl geliyorsa, onlar okumayacak zaten. Sonra da bunları yakın. Yani yaktığını da izleyin. Ben öyle başlamıştım. Bilinçaltı yazdığı zaman çok rahatlıyor. Bilinçaltı bir de kelimelerle, yani birilerine bir şey anlatarak vesaire değil de yazarak çözmeye çalışın. Nedeni şu: kelimeler 150-200 yıllık bir geçmişi var. Bilinçaltı resimlerle konuşuyor. Ben bazen yazmak yerine resimler de çiziyordum. Yani sıkıntılarımı, üzüntülerimi, o sevgisizliklerimi ifade ederken resimler çizerek de ifade edebiliyordum. Yani yazı yazmayıp resim de çizebilirsiniz. Çok güzel bir terapi yöntemidir. Çok faydası olur dostlar. Yani ben de tabii hala devam ediyorum bu çalışmalara. Öyle bitmiyor. Bu bir yol. Yolda devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Burada. Keder, derin keder, sevgisizlik, aileden tam sevgiyi almamanın işaretidir. Burası, şurada hani boğazlarında Merkel'de yanılmıyorsam çok net gözüküyor. Şurada derin bir kukla çizgisi deriz. Burada böyle aşağıya bir çizgi iner. Kalıplaşmış, çok derin üzüntüleri anlatır bu. Çok derin üzüntüleri anlatır. O kişilerin dudaklarının kenarında derin çizgiler oluşur. Şurada, buradan gelip şurada bir derin çizgi oluşanlar vardır arkadaşlar, biliyorsunuz değil mi? Burada. Emilimle ilgili sorunları anlatır. Vücutta der yüzdeki o çizgi. Çünkü sen düşünürsün, o kaslara yansır ve kaslardan da görünen yerlere yansır. Buradan böyle gelip şurada özellikle derin çizgiler emilimle ilgili sorunlarınız var demektir. Bu emilimle ilgili sorunları tırnakta, ben O kitabımda bunları çok ayrıntılı anlattım. Harika bir kitap oldu. Lütfen alıp okuyun bu kitabımı. Tırnağın üzerinde çizgilenmeler şeklinde emilim sorunlarını görebilirsiniz. Ya da dilinizin kenarında böyle diş ısırma izleri olur, böyle oyuk oyuk. Emilim sorunlarını oradan da okuyabilirsiniz. 3 yerden okuyabilirsiniz.
Buralarda Gamze olan arkadaşlarımız vardır. Gamze de keder ve üzüntüyü, yani aslında çok güzel bir görüntüdür yüzde. Fakat o kişinin şanssız bir yaşamı olacağının işareti olabilir. Bakın burada benim anlattıklarım bu böyledir diye düşünmeyin lütfen. Zihninizi neye yönlendirirseniz o şekilde ilerler. Ama hani yani ben kadim bilgilerin aktarımını yapıyorum sadece. Bu böyledir diye kalıplaşıp kabule geçmeyin. Kendi süzgecinizden geçirin. Ondan sonra karar verin. Ama buraları sindirim düşüklüğüne, yani sindirimle ilgili bazı sorunlara ve şanssızlıkla ilgili durumlara işaret edebilir gibi bir anlamı vardır. Burada mesela şöyle derin bir çizgisi olan dostlar vardır, biliyorsunuz, kadınlar vardır. Bu üreme ile ilgili, üreme organları ile ilgili sıkıntıyı anlatır. Mesela burada bir çizgi çocuk doğurmakla ilgili sıkıntıyı anlatır arkadaşlar. Burada böyle derin, hani şu burun kanatları böyle çok derin olur ya, hani görürsünüz bazı kişilerde alerji, akciğer sorunları, astım gibi sıkıntıların işaretini verir bize. Göz altlarında olan böyle morluklar, sadece yorgunluk olarak düşünmeyin bunu. Böbrek, adrenalin salınımı ile ilgili sıkıntıları anlatır. Göz kapağındaki şişlikler karaciğer fonksiyonunun düşük olduğunu anlatır. Mesela kulağa gelelim. Kulakta, şuralarda bazı kişilerde çentik olur ya. O çentik olan kişiler genelde büyük rahatsızlıklar geçirebilir. Çok dikkat etsinler. Aynı zamanda çocukluktaki bir travmayı da anlatır. Kulağın buradan buraya olan kısmı 7 yaş. Burası ise 7-14 yaşın işaretidir. Eğer buralarda bir yerdeyse 3 yaş 4 yaş civarı büyük bir travmatik olay anlattığı gibi, ileriki dönemlerde de büyük organ kayıplarının işareti olabilir. Mesela kıllı kulaklı olan kişilerde kalp rahatsızlığı sorunları görülebilir. Burada şurada bir yarık olur kişilerde. Kolesterol sorunları kalp sorunlarına dikkatin işaretidir. Dikkat et der beden. Yani sen kolesterol ve kalple ilgili sıkıntı yaşayabilirsinin işaretini gönderir. Bizimle bu şekilde konuşur. Burada tam ortada bir çizgi olduğunda ne düşünürüz dostlar? Kaşın tam ortasında bir çizgi. Bu kişiler genelde dediğim dedik diyen kişilerdir. Şüpheci, yargıcı tiplerdir genelde. Kaşın burası ve burasında genelde ikisi birlikte seyreder. Öfkeden dolayı, karaciğerin yıpranmasından dolayı oluşan çizgilerdir. Burada sağ tarafta, biliyorsunuz karaciğerimiz sağ taraftadır. Sağ taraftaki çizgiler karaciğerle ilgili sıkıntı, sol taraftaki çizgiler ise dalak ile ilgili sıkıntıları anlatır bize. Genelde öfke kaynaktır. Aslında rahatsızlıkların %90'dan daha fazlası, benim kendi gözlemlerim tabii bunlar. Pankreas, yani salınım rahatsızlıklar salgı bezlerinden başlar dostlar. Salgı bezlerinden de en çok pankreas bu rahatsızlığın başlama yeridir diye düşünüyorum. Pankreas sorunlarıyla başlıyor. Organlardan da kalın bağırsakla devam ediyor. Yani kalın bağırsak ve pankreasla başlayan rahatsızlıklar genelde öfke kökenli. Sonrasında işte karaciğer ve dalağa yansıyor. Tam anlatabildim mi bilmiyorum. Yani karaciğer ve dalaktaki sorunlar öfkeden kaynaklı. Öfkeden kaynaklı olduğu için, öfkeden neden? Yine sevgisizlikten işte. Yani yine anne babaya mektuplar yazabilirsiniz. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Daha sonra alında böyle enine çizgiler olabilir. Kaygı ve endişesi çok olan, hepimizde var. Şaşkınlık, kaygı ve endişe sonucu oluşan çizgilerdir bunlar. Bazı kişilerde biliyorsunuz şuralarında böyle damarlar gözükür. O yüksek tansiyonun, öfkenin işaretidir. Anlatmadığım ne olabilir diye düşünüyorum. Burada çizgi olduğunda hemoroidin işareti burnun tam şurasında olur. Bir de o kişiler biraz aldatmaya yatkın olabilir. Tabii bu yüz okuma bölümü. Sağlık okumada burada eğer varsa hemoroid sorunlarıyla ilgili sıkıntılar yaşayabileceğinizin işaretidir. Dediğim gibi dostlar, her şey, bence tüm rahatsızlıklar sevgiden kaynaklı, sevgi eksikliğinden kaynaklı. Dolayısıyla
alemlere rahmet olarak yaratılan bizlerin aslında çok sevildiğimizi düşünmesi lazım. Yani o kadar sevilerek yaratılmışız ki eğer bunu içimizde hissedebilirsek, anne babayla, diğer kişilerle olan kavgalarımızı bitirebilirsek bu rahatsızlıkların hepsinin geçeceğini düşünüyorum. Çünkü rahatsızlıklar bir fiziksel, duygusal ve mental rahatsızlıklar olarak 3 bölümde. Fiziksel rahatsızlığı bir şekilde atarsanız asıl olan duygusal ve mental rahatsızlığı atmaktır. Eğer bunu çözdüğünüzde zaten sistem hemen sizi iyileştirir. İnanın hemen iyileştirir. O yüzden sevgiyle kalalım, sevelim, kendimizi sevelim. Teşekkür ederim.